Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok farklı çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde beyaz ve sarı olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelim de şöyle. Baştan sona iki şiş ile yaptım hanımlar ve patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Taban bu şekilde. Topuğumuz model dilimler halinde örülüyor dikişsiz olarak. Hanımlar patiğimize kenar bölümünden başlıyoruz. Öncelikle söyleyeyim. Hemen şu bölümden, bakın şu ön bölümden şu şekilde başlayacağız. Dilim dilim patiğimizi yapacağız. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Beyaz ipim ile hemen başlayacağım. 25 ilmek olarak. Bu şekilde öncelikle 25 adet ilmek atacağız. Şöyle 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 25 ilmek atalım gelelim. 25 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şuraya bir düğüm atacağım. Patiğimize ilk dilimine başlıyoruz böylece. Geri döndüm. Hanımlar baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Hanımlar ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde modelimiz şekillenmeye başlayacak. Kesimlerimize başlayacağız hanımlar. 25 ilmeğim vardı. Ortadaki üçlü ilmek üzerinden kesimi yapacağım. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 11 adet ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. Şimdi ortada üçlü bir kesim yapıyorum. Bakın 3 ilmeğin üçünü birden kestim. Burada 11 ilmeğim kalıyor. Kalan 11 ilmeğimi örüyorum. 11 ilmek sağa, 11 ilmek sola ördük. Ortada üçlü kesim yaptık. Bu şekilde ön yüzde ilk şekli oluşturduk. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde kesim yapmayacağız hanımlar. İlmeklerin tamamını arka yüzde normal haroşa olarak öreceğiz. Kesim işlemini sadece patiğimizin ön yüzünde yapacağız. Evet. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine kesim yapacağız. Bir önceki sırada 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 10 ilmek örüp ortada üçlü kesim yapacağız. Her defasında birer ilmek eksiliyor yanlarda. Bakın burada 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10. Ortadaki 3 ilmeğin üçüne birden kesiyorum. Kalan 10 ilmeğimi örüyorum. Evet. Ön yüzde tekrar kesimlerimizi yaptık. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Geri döndüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa da bir ilmek daha eksiliyor kenarda. 9 ilmek örüp kesim yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar ortada 3 ilmeğin üçünü birden örüyorum. Bakın burada da 9 ilmek kaldı. Kalan 9 ilmeğimi örüyorum. Evet. Ön yüzde tekrar kesimimizi yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu defa 8 ilmek örüp kesim yapacağız. 8 ilmek. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine ortada üçlü bir kesim yapıyorum. Kalan 8 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Tekrar arka yüze döneceğiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Beyaz ile son sıramızı yapacağız. Bu defa da kenar ilmeğim ile birlikte toplam 7 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Yine ortada 3 ilmeğin üçünü birden kesiyorum. Ve kalan 7 ilmeğimi örüyorum. İlmek sayılarımız iyice azaldı. 15 ilmeğimiz kaldı şişimizde şu anda. Bu şekilde. Şimdi tekrar arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. En son beyaz ile 7 ilmek örüp ortada kesim yapmıştık. Şimdi 6 ilmek örüp ortada kesim yapacağız. Bu 6 ilmeğe geçtiğimizde sarı ipimize başlıyoruz hanımlar. Şimdi sarı ipim ile devam edeceğim. Şöyle sarı ipimi getiriyorum. Beyaz ipim burada beklesin. Şimdi sarı ipim ile 6 ilmek öreceğim. Ortada üçlü kesimimi yapacağım. Yine aynı kesimlere modele devam ediyoruz. Sadece renk değiştirdik. Şöyle sarı ipimin ucunu düğümleyeceğim buraya. Patiğim sökülmesin diye. Şöyle. 2 ilmeğim oldu. 3. ilmeğim. Şu 4. Bakın ipin ucunda şöyle atlatarak götürüyorum. Gizliyorum. 5. 6 ilmek ördüm. Tekrar ortada üçlü kesim yapıyorum. Kalan 6 ilmeğimizi örüyoruz. Artık şişimizde 13 ilmek kaldı. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine herhangi bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz arka yüzde. Evet, sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 5 ilmek örüp kesim yapacağız hanımlar. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Ortada üçlü kesimimi şöyle yapıyorum. Ve kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Böylece 11 ilmeğimiz kaldı. Bu şekilde kesimler devam edecek. Şimdi arka yüzdeyiz tekrar. Arka yüzde yine kesim işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını haroşa örüyoruz. Her defasında ilmek sayısı birer birer yanlarda azalıyor. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Şimdi de 4 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeği 1, 2. Şu 3. ilmeğim, şu da 4. Ortada üçlü kesimimi yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Geri döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Şimdi de 3 ilmek örüp kesim yapacağız. Kenar ilmeği 1, 2, 3. Ortadaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi ördüm. 7 ilmek kaldı. Bakın şeklimiz de belirginleşti. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi normal haroşa örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen 2 ilmek oldu. Bakın kenarda. Ortada üçlü kesim yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arkada 5 ilmeğimin hepsi haroşa örülüyor. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ortada üçlü kesim yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Bakın 3 ilmek kaldı. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yanındaki 2 ilmeği de örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Şimdi de 3 ilmeğin üçünü birden keseceğim hanımlar. Şöyle. Üçünü birden kestim. Bakın ilk şeklimizi böylece oluşturduk. İlk dilimimiz bu. Bu şekilde dilim yapa yapa patiğimizi tamamlayacağız hanımlar. Yani bakın şuradaki ilk dilimi hazırladık. Şu dilimde hanımlar. Böyle üst üste dilimler halinde patiğimiz devam edecek. Evet hanımlar, şimdi hemen ikinci dilimimize başlayalım. İlk dilimi tamamladık. İkinci dilime başlayacağız. Şöyle alttan beyaz ipimi alıyorum. Bakın. Şu sarı ilmeğin içinden beyaz ipim ile bir ilmek çıkaracağım. Şöyle ilmeğimi çıkarttım. Evet. Şimdi
Patiğimizin ön yüzü şurası. Bakın şu başlangıç ipi şöyle baktığımızda sol tarafta. Şu sol taraftaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız buradan. Şu alttan beyaz kenara da şu ipi biraz serbest bırakalım, gevşek kalsın. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz buradan. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7. Bakın şu kenarda sıra sonuna kadar ilmekler çıkaracağız. 8. ilmeğim. 9, 10, 11, 12, 13. Bakın şu uca kadar 13 adet ilmek çıkarttık. Dilimimiz hanımlar 25 ilmek üzerine yapılacaktı. Şimdi ilk dilimin aynısını yapacağız çünkü buraya. İkinci dilim ilk dilim ile aynı olacak. 25 ilmek olarak yapmıştık. Şimdi burada 13 ilmek çıkarttım. Buraya 12 ilmek şişime atacağım. Böylece 25 ilmek olacak. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 12 ilmek daha attım. 25 ilmeğimiz oldu. Geri döneceğiz hanımlar. Şu anda bakın arka yüzdeyiz. Bu kenardaki ilmeğimi aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz yani haroşa öreceğim. Bir de sayarak gidelim. 25 ilmeğimiz var mı? Tam emin olalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sonuncuyu da ördüm 25. Evet hanımlar, şimdi bu ilk dilimi, buradaki ilk dilimi unutuyoruz. Şimdi burada 25 ilmek üzerinden yeni bir dilim yapıyoruz. Böyle düşünelim. Şimdi bu görüntü kafanızı karıştırabilir çünkü. Şimdi buraya dilimimizi yapacağız. İlk dilimi nasıl yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra toplam kenar ilmeği ile birlikte toplam 11 ilmek örüp ortada kesim yapmıştık. Aynı işlemi yapıyoruz. 3, 6, 9, 10, 11. Ortada 3 ilmeğin 3'ünü birden kesiyorum. Kalan 11 ilmeğimi örüyorum. Evet, bakın ilk kesimi yaptık hanımlar ön yüzde. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Tekrar ön yüzde 10 ilmek örüp üçlü kesim yapacağız. 9 ilmek örüp kesim yapacağız. 8 örüp kesim yapacağız. 7 ilmek örüp kesim yapacağız. En son 6. ilmeğe geçtiğimizde sarı ipimizi kullanacağız. Sonra 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye sarı ipimizle yine aynı kesimlere devam edeceğiz. Kesimler aynı, sadece renk değiştiriyoruz hanımlar. Bu şekilde bu ikinci dilimimizi de ilk dilimde olduğu gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ikinci dilimi de tamamladım. Bu şekilde dilimler halinde model devam edecek. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğiz. Tekrar ikinci dilimi nasıl başlattıysak aynı şekilde üçüncü dilimi başlatıyoruz. Böyle uzayıp gidecek dilimlerimiz. Yine burada hanımlar bakın şuralarda sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın şurada en son bitirmiştik ön yüzde. Şu sol kenardan yine 13 adet ilmek çıkaracağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmeğimizi çıkarttık. Dilim yapmak için 25 ilmeğe ihtiyacımız vardı. Buraya 12 ilmek daha atacağız. 25 ilmek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın tekrar 25 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 11 ilmek öreceğiz, keseceğiz. 10 öreceğiz, keseceğiz. 9 örüp keseceğiz. 8 örüp keseceğiz. 7 örüp keseceğiz. 6 örüp keseceğimizde tekrar sarı ipimize geçeceğiz. Kalan ilmekleri de son bir ilmek kalana kadar sarı ipimizle keseceğiz. Böylece 3. dilim tamamlanacak. Bu bölüme toplamda 4 dilim yaptık hanımlar. Bakın şu 1. dilim, 2, 3,
4. 4 dilim olacak. 3. dilimi başlattık. 3. dilimi de bitirdikten sonra yine beyaz ipimize geçip tekrardan bu dilimin sol tarafından 13 ilmek çıkaracağız. Tekrar şişe 12 ilmek atıp 25 ilmek olacak. Bu 25 ilmekle 4. dilimi de tamamlayacağız. Bu şekilde 4 dilim tamamlayalım. Gelelim hanımlar, sonrasında buluşalım. Evet hanımlar, bu bölüme toplamda 4 adet dilimimi yaptım geldim. En son 4. dilimi sarı ipim ile bitirdim. 4. dilimde hanımlar beyaz ipimi kesip arkaya ucunu düğümledim, gizledim. Şimdi sarı ipimizi de keseceğim. Şöyle 2 tane zincir atıyorum. Sarı ipimi kesiyorum. Evet, patiğimizin yönü şu şekilde, bakın. Şeklimiz şöyle. Bakın başlangıç ipimizde, ipimizin ucu şurası, burada. Hemen bu bölümde hanımlar sağ taraftan 2. dilimi başlatacağız. 2. dilim de böyle dikine gidecek. Yine beyaz ipim ile şöyle 12 adet ilmek atacağım öncelikle. 12 ilmek. Şu 1. ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet ilmek attım. Hemen şu ucuna tekrar bir düğüm atıyorum. 12 ilmekten sonra şu parçayı aldım hanımlar. Bakın. Modelimiz şöyleydi. Bunun sağ tarafına gelecek şekilde, bakın sağ tarafından şu dilimin şu bölümünden ilk kenar ilmek yerine giriyorum. İlmek çıkaracağım. Tekrar 25 ilmek olacak. 13 ilmek çıkaracağım. Şu ilk dilimde hanımlar, şu ilk dilim sarı. Bunun sonuna kadar 13 ilmek çıkaracağım. Şu 1. ilmeğim. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıyoruz. Şu 2. ilmeğim. Şu ucu da gizleyerek götüreyim. 3. ilmeğim. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12 ve bir ilmek de şuraya gelerek çıkaracağım. Burası tam düğümün denk geldiği yer hanımlar. Biraz sıkı tığ yardımı ile 13. ilmeğimi hemen buradan şöyle çıkartacağım. 12 ilmek attık. 13 ilmek de buradan çıkarttık. Burada da 25 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Buradaki 25 ilmek ile dilimimizi yapacağız yine. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi arka yüzde haroşa öreceğim. Ön yüzde de tekrar tam ortadan kesimlerimizi yapacağız. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Aynı dilime devam edeceğiz hanımlar. Bakın 25 ilmeğim var. 11 ilmek öreceğim. Ortada kesim yapacağım. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın ortada üçlü kesim yapıyorum. Kalan 11 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde yine aynı dilimi tekrar edeceğiz hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde 10 ilmek örüp keseceğiz. 9 öreceğiz. 8 öreceğiz. En son 7 örüp keseceğiz. Ardından alt ilmeğe geçtiğimizde sarı ile devam edeceğiz. Yine bu dilimimizi de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, bu şekilde bakın dilimimi tamamladım, geldim. Şeklimiz böyle. Şimdi tam üstüne ikinci dilimi yapacağız. Bu aşamada bu ilk dilimi yaparken 12 ilmek atmıştık. Burada 12 ilmek atmayacağız. Şöyle alttan beyaz ipimi alıyorum. Bu şekilde hemen bu sarı bir ilmeğim vardı. İçinden beyaz ipimle bir ilmek çıkarttım. Şimdi sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyorum hanımlar. Bakın şu dilimin şu sol tarafından, üst bölümünden ilmekler çıkartıyorum buradan. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 ilmek buradan çıkarttım. Şimdi bakın sırada şu ikinci dilim var, şu. Bu dilimin kenarlarından da yine ilmek çıkartarak devam edeceğim. 13 ilmek de buradan çıkartacağım. Toplam 25 ilmeğim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve şu kenar tarafları biraz sert oluyor hanımlar, sık oluyor. 13. ilmeğimi de bu şekilde çıkarttım. Toplam 12 ilmek bu ilk bölümden, 13 buradan, 25 adet ilmek çıkarttık. Şimdi bu 25 ilmek ile tekrar dilimlerimizi yapacağız hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 11 örüp kes, 10 ör kes. Böyle 7 örüp keseceğiz beyaz ile. Sonra sarı ipimize geçeceğiz. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ilmek kalana kadar dilimimizi yine aynı şekil yapacağız. Sonrasında bu dilimimiz bitince hemen aynı şekilde burada 3. dilimi yapacağız. Bakın şurada bir, ikinci dilim bitecek. Aynı şekilde 3. dilimi yapacağız. 3. dilimi yaparken de şimdi yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk böyle bu alttaki bölümden 12, şu diğer şu kenardan da 13 ilmek çıkaracağız. 25 ilmek ile tekrar dilimi yapacağız. Sonra aynı işlemi 4. kez tekrarlayacağız. Yani yine bu alt bölümden, yani 3. dilimin en son altından 12, yanından 13, toplam 25 ilmek çıkarıp 4. dilimi de bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Şimdi hep birlikte bakın şurada 2 sıra dilim olacak. Burada bu şekilde dilimlerimizi tamamlayalım, gelelim, sonra buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu ikinci sıra dilimlerini de tamamladım. Şimdi en son burada sarı ilmeğim kalmıştı. Tekrar şuraya şöyle zincirimi atıyorum. İpimi kesiyorum hanımlar. Şöyle ipimizi kestik. Patiğimizin şu kenarını tamamladık. Şimdi şu iç bölümünü yapacağız hanımlar. Burada yine bakın patiğimizin başlangıç yeri, hemen bakın başlangıç ipi burası. Bunun sağ tarafından yine beyaz ipim ile öncelikle 12 adet ilmek atacağım. Patiğimizin diğer kenarını yapıyoruz şimdi. 12 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım hanımlar. Şimdi hemen şu sağ tarafına bakın. Şu ilk başlangıç yerine, şu kenara. Şu dilimin ucundan itibaren ilmekler çıkaracağım. 13 ilmek çıkaracağım hanımlar. Yine 25 dilimimiz olacak. Şu 1, şu 2, devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve hemen şu tepe bölümü, dediğim gibi buralar biraz sert. Buradan da tığ yardımıyla ilmeğimi çıkarttım. 13 ilmek, 12 ilmek atmıştım. 13 ilmek daha çıkarttım. 25 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmek ile dilimimizi yapacağız. 11 öreceğiz, keseceğiz. 10 öreceğiz, keseceğiz. Son 7 beyaz kestikten sonra sarı ipimize geçip modelin devamını sarı ile tamamlayacağız. Şimdi bu bölümdeki dilimimizi de tamamlayalım, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, dilimimi tamamladım, geldim. Hemen üstüne ikinci dilimi yapacağız. Artık burada 2 dilim olacak. 4 dilim çıkmayacağız. Hemen ikinci dilimi şöyle başlatıyorum. Alttan beyaz ipimi aldım. Bu ilmeğimin içinden şöyle beyaz ipimle bir ilmek çıkartıyorum öncelikle. Yine şu kenarlardan ilmekler çıkararak gideceğiz hanımlar. Şöyle 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek buradan çıkarttım. Şimdi 13 ilmek de bir üstteki dilimin kenarından çıkaracağım. Şuradan. 13 ilmek de buradan çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 ve bir ilmek de buradan çıkaracağım. 13 şöyle. Şimdi burada da 25 ilmek oldu şimdi hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Yine ön yüzde kesimleri yapacağız. Buradaki dilimi de tamamlayacağız. Şimdi bu dilimimizi de tamamlayalım. Sonra buluşalım. Evet hanımlar, buradaki ikinci dilimimi bitirdim. Sarı ipimin ucunu kestim. Şimdi buraya yeni dilimlerimizi başlatacağız şu aşamadan itibaren. Patiğimizin sağ tarafını yapıyoruz. Burada bakın 1, 2, 3, 4 dilim var. Şurada da 1, 2, 3, 4 dilim olacak. Yani V şeklinde tamamlamış olacağız modeli. Yine buraya 12 adet ilmek atacağım beyaz ipim ile. 12 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine bir düğüm atıyorum. Şu sağ kenardan itibaren bakın şu bölümden itibaren hemen bu dilimin ucundan ilmekler çıkaracağız. Aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. 13 ilmek de buradan çıkaracağız. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, şu ipin ucunda gizleyerek götürüyorum. 9, 10, 11, 12 ve bir ilmek de şu kenardan çıkaracağım hanımlar. 13. Yani toplam 25 ilmek oldu yine. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. 25 ilmeği. Ön yüzde yine aynı şekilde dilimimizi yapacağız. Bu dilim bittikten sonra ikinci sırasını yapacağız. İkinci sırayı da bakın hanımlar şu bölümde yaptığımız gibi en son. Burada yaptığımız gibi bir tane dilimin üstünden 12 dilim. Şu dilimin kenarından da 13 dilim ilmek, 12 ilmek çıkaracağız. 13 ilmek çıkaracağız. Yine 25 ilmeğimiz olacak. 25 ilmek ile bu üstteki sonuncu ve ikinci yani şu dördüncü sıranın ikinci dilimini de tamamlamış olacağız. Bu şekilde bu bölüme 2 dilim daha tamamlayalım, gelelim, sonra buluşalım. Birlikte patiğimizin tabanına geçiş yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin buradaki dilimlerini de tamamladım. Geldim patiğimizin bu desenli bölümünü böylece bitirmiş olduk. Şeklimiz bu. Şimdi şu bölümden başlayarak bakın V şeklinde koyuyoruz. Şu uçtan başlayarak ilmekler çıkaracağız tabanımız için. Şöyle bunun için bir tık uzun kapalı uçlu şiş kullanacağım. Şöyle dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Şimdi buralardan sırasıyla ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın şuralarda hep dilimlerimiz var. Bakın şöyle dilim dilim görünüyor. Her bir dilimin kenarından 11 adet ilmek çıkaracağız hanımlar. 11 ilmek. İlk kenar ilmek yerine şuraya girerek ilk ilmeğimi çıkaracağım. Her bir dilimin kenarından 11 ilmek çıkaracağız. Toplamda 8 tane dilim kenarımız var. 88 ilmeğimiz olacak. Dilimlerden 11 ilmek ayarlayacağız. Şöyle 2 ilmek çıkarttım. Şöyle 3. ilmeğimiz. Bakın şurada haroşaların üstünde yerleri belli. Şu 4. ilmeğimiz. 5. 6. Şöyle 7. 8. 9. Şu 10. Şöyle 11. Bakın şu ilk dilimden 11 adet ilmek çıkarttım. İkinci dilime geçip aynı şekilde buradan da 11 ilmek çıkaracağım hanımlar. Bu şekilde dilimlerden 11'er adet ilmek çıkaracağız. Şöyle ikinci dilimden de bir adet ilmek çıkarttık. 11, 11, 11. Şu kenarda 11. Şu burunun diğer kenarından yine 11. Diğer uca kadar bu şekilde toplamda 88 ilmeğimizi çıkaralım, gelelim. Diğer uca kadar yine 11 adet ilmeğimi çıkarttım, geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Pardon, diğer uca kadar toplam 88 ilmeğimi çıkarttım. Her bir dilimden 11'er ilmek çıkarttık. Şimdi arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim, gelelim.
Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi burundan başlayarak tabana geçiş yapacağız. 88 ilmeğimiz var. Buruna 8 ilmek ayırınca geriye 80 ilmek kalıyor. 80 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 40'ar ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 40 adet ilmeğimizi öreceğiz. Yine haroşaya devam ediyoruz. Buraya hanımlar 40 adet ilmeğimizi örelim, gelelim. Kenara 40 ilmeğimi ördüm. Şimdi burnumuz için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımızda şu kenarda da 40 ilmek kalıyor. 8 ilmekten sonra geri döndüm. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 8 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri döndüm. Hanımlar bu burun kısmına 8 ilmek ile bir diş haroşamızı ördük. Tabanımız 12 ilmek olacak. 12 olana kadar da her sırada birer ilmek örerek bu tabana ekleyeceğiz. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tekrar 8 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek kenardan ördüm. Ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. Şimdi de 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi alıyorum. 11 ilmek öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de yine yandakini de örerek ortaya ekledim. Evet, şimdi 12 ilmek yaptık tabanımızı. Kesimler başlayacak. 11 ilmek öreceğiz hanımlar. 12. de kesim yapacağız artık. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 11 ilmek öreceğim. Şu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de yine kesimimi yapıyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. 11 ilmeğimizi öreceğiz. 12. de kesimimizi yapacağız. Bakın 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de kesimimi yaptım. Bu şekilde. Şimdi biz bu kesme işlemini hanımlar sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Yanlarda, şurada ve şurada. Şimdi hep birlikte sağ ve sol tarafta ikişer ilmeğimiz kalana kadar tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm, geldim. Şimdi tekrar taban kesimine devam edeceğiz. Ekstra kesimler de yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 11 ilmeğimi öreceğim. Bakın 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Şu kenarda bir ilmek kaldı. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Şimdi tabanımızda şu son 2 ilmek hariç son 3 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Ben ilmek kaçırdım. İlmeği düzeltmeye çalışıyorum. Tabanımda son 3 kalana kadar örüyorum. Yine bakın öndeki 2 ilmeği kestim. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini keserek örüyorum. Topukta ekstra böyle kesimler yapıyoruz şimdi. Tekrardan ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Artık burada son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz hanımlar. Çünkü yanlarda birer tane ilmek kaldı sadece. Son 2 ilmeğimi yine kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şu kenardaki bir ilmek hariç tabanda son 3 kalana kadar örüyorum. Yine bu öndeki 2'yi kestim. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıyorum. Birlikte yine keserek örüyorum.
Şimdi hanımlar bu arka bölümde 8 ilmek kaldı. Artık 8 ilmek ile patiğimizin bu topuk bölümünü öreceğiz. Burada yapacağımız işlem şu. Yine ipimiz karşıda, ilk ilmeğimizi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimde 7 ilmek kaldı. Bakın buralarda kenar ilmek yerleri var şuralarda. İlk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 8 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara ekleniyor. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi şöyle kestim. Sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüp ön yüzde çıkaracağım. Bakın hemen şuradaki kenar ilmek yerim var. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 12 ilmek oldu. Patiğimizin topuğu artık böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği bu şekilde kesiyoruz ve sonraki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi örüyorum. Yine son 2 ilmeğimi kestim. Geri döndüm. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Hanımlar biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Yani şuralara gelene kadar. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk bölümünü örelim. Sonrasında buluşalım. Patiğimin arkasını da ördüm hanımlar. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle burayı dibine batarak düzledim. 2 de zincir çekip ipimi yine kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şu arka ilmek aralarına düğümleyerek gizliyorum hanımlar. Şöyle. Bu şekilde patiğimizin örgü bölümünü tamamladık. Ben bir de patiğime kenar oyası yaptım. Şöyle sarı ipim ile tek sıradan oluşan. Sizler dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz ama kenar oyası yapınca daha değerli, toplu, düzgün duruyor. Hemen şöyle sarı ipimi alıyorum hanımlar. Öncelikle bir ilmek oluşturacağım buraya. Şöyle tığım ile kenar oyamı yapacağım çünkü. Şimdi hemen topuğumuzu bitirdiğimiz yerden itibaren şurası. Şuradan başlayayım. İlmeğimi buraya sabitledim. Hanımlar şöyle yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde sık iğne tekniğiyle yapacağız. İpimizi tığımıza doluyoruz. Kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Bu şekilde kenar oyamızı yapıyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Patiğimizin çevresini bu şekilde dolanalım, gelelim. Evet, patiğimin arka bölümünü bitirdim ama ipim de bitti hanımlar. Bu kenar oyamızı bitirdim. İpim de bitti, bu kadar kaldı. Neyse şöyle buraya bir zincir oluşturacağım. Çünkü ipin devamı da yoktu. Tam yetişti. Şöyle sıktım iyice. Ve bu ipimizin ucunu da gizliyorum. Tam milim milimine yetiştirmiş oldum ipimi de böylece. Hemen arkaya şöyle ucumuzu da güzelce gizleyeceğim. Evet. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Görüntü itibariyle bakın. Patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım birlikte. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir patik oldu. Yapılışı zevkli, tarzı farklı, güzel bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Patiğimizin ayaktaki duruşu da işte şu şekilde. Bakın gayet kullanışlı. Şöyle. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.